Seçim sistemleri şu açıdan ilginç ve önemli bence. Sosyal bilimlerde direkt olarak etkisini görebildiğiniz, sanki böyle bir deneye hani nasıl bir bir toz attınız, bir şey attınız ve her şey değişti fizikte, kimyada gibi. Seçim sistemini değiştirdiğiniz anda ülkenin demografik, kültürel, sosyal yapısından bağımsız olarak bunların hepsini geçip istediğiniz parti sayısına ulaşabilirsiniz. Tabii ki istisnaları olur. Ama bu açıdan ilginç bir durum. Yani şu an seçim sistemini değiştirelim. Parti sayısını istersek 2'ye 3'e bile indirebiliriz yani kurduğumuz seçim sistemine göre. Türkiye'de işte adı geçen en azından 6-7 parti var yani. Bazı ülkelerde de çok daha fazla, işte İsrail'de mesela çok fazla sayıda parti. Ozet merhaba. Merhaba Berk. Bugün ne konuşuyoruz? Seçim sistemleri ve olası senaryoların Türkiye etkisi. O zaman seni dinliyorum. Bu konuya çok girmek istemiyorum çünkü. Önemli bir konu seçim sistemleri. Çünkü bir ülkenin kültürel, demografik, sosyal, ekonomik yapısından, toplumsal yapısından bağımsız olarak tabii ki etkiliyor ama parti sayısını etkilemek istiyorsan, değiştirmek istiyorsan elinde seçim sistemi gibi demokratik bir rejimde bile inanılmaz bir aygıt var. 2 partiden 15 partiye kadar, abartmıyorum, demokratik bir parti sistemini değiştirebilirsin. Tabii ki toplumun yapısı arttırıcı veya azaltıcı faktör olacaktır. İşte toplumdaki cleavage dediğimiz ayrımlar, toplumsal ayrımlar, bu ırk olabilir, din olabilir, sosyal sınıf olabilir, ekonomik sınıf olabilir. Ama yine de seçim sistemi inanılmaz böyle bir aşı gibi, iğne gibi tak diye etki yapacak ve Türkiye'de de istersek 2 partiye de gidebiliriz, 10 partiye de gidebiliriz. Öyle bir yapımız var. Kurallar müsaade ettiği vakitte. Dolayısıyla bence önemli bir konu. Türkiye'de de genelde parti sayısını azaltıcı konuşmalar yapılıyor. Çünkü genelde parti sayısını azaltıcı konuşmalar büyük partilerin işine yaramış oluyor. Dolayısıyla önemli gördüğümüz bir konu. Dönemsel olarak ele alalım. Cumhuriyet'in başlangıcından itibaren baktığımızda tek partili dönemi es geçebiliriz herhalde. Tek parti rejimini çok tartışmaya gerek yok. Çünkü zaten demokratik bir seçim yok ortada. Yani burada sandıktaki oyların meclisteki, parlamentodaki koltuklara tercümesini aslında tartışıyoruz. Bu tercüme kimi sistemlerde daha proporsiyonel oluyor. Yani daha dengeli bir şekilde dağılıyor. Kimisinde daha disproporsiyonel, yani oy oranından daha dengesiz dağılıyor. Türkiye'de de disproporsiyonel dağıldı tarih boyunca 50'den sonra diyebiliriz. Neden? Çünkü bir kere 50-60 arasında inanılmaz bir kural. Bizim bir dar bölge dediğimiz bir sistem var. Dar bölge ne demek? Her bir seçim bölgesini aslında bir milletvekili, bir temsilci çıkaracak şekilde bölüyoruz. Genelde en küçük birimi, en küçük eyalet, en küçük şehir neyse en küçük şehri baz alıyoruz. 50 binse nüfusu 50 bin, 70 binse 70 bin. Her 70 binlik bölgeden bir milletvekili çıkacak şekilde ayarlıyoruz ve hepsinden bir kişi geliyor. Bu Amerika'da böyle, örnek veriyorum. Amerika'daki meclis seçimlerinde böyle, Birleşik Krallık'ta böyle en meşhur olarak. Buna Single Member District, SMD diyoruz İngilizce'de. Tek partili dar bölge seçim sistemi. Bu vardı ama bunun daha da beteri diyeyim. Şöyle bir sistem vardı 50'lerde. Bir şehirde çoğunluğu alan parti, yani salt çoğunluğu alan parti, o seçim bölgesindeki ildeki ki dikkat edin, burada tek bir milletvekili yok her ilde. Yine onlarca ve bir sürü milletvekili var. Hepsini bir anda alıyor. Sanki Amerika'daki Electoral College gibi. Electoral College nasıl çalışıyor? Bir tane eyalette siz %50+1'i aldığınız anda seçmen sayısını, bu temsilci sayısının tamamını elde etmiş oluyorsunuz. İnanılmaz disproporsiyonel olmuş oluyor. Türkiye'de de bu vardı ve biz 1954'te Demokrat Parti'nin %50 küsür oy oranlarıyla %90'dan fazla parlamento çoğunluğu alması gibi sonuçlarla bitti. 80 sonrasında da özellikle seçim barajı inanılmaz bir engel oldu partiler için. Çünkü %10 baraj çok çok yüksek bir oran. Bu demokratik ülkelerde genelde %2'ler, 3'ler, hadi bilemedin 4'ler gibi konuşulur.
Bizde şu an 7, o bile standartlara göre çok yüksek. Çünkü %7 aslında gerçekten sağlam bir oy oranı herhangi bir ülkede. Bu da Türkiye'de genelde çok az sayıda partinin oluşmasına imkan verdi. Ki hatırlarsan 2002 seçiminde 2 partili bir meclisimiz vardı. Çünkü 2 parti dışındaki bütün partiler barajın altında kalmıştı, AK Parti ve CHP dışında. Dolayısıyla 2 parti sistemini bile görmüş olduk. O kadar proporsiyonel, nispi seçimimiz olmasına rağmen böyle bir sistem yaşamış olduk. Baraj çok etkili olduğu için. Bir tek bu 60-80 arası süreçte diyebiliriz. Özellikle 65 seçiminde inanılmaz proporsiyonel, yani oy oranının temsilci oranına inanılmaz dengeli olduğu bir milli bakiye sistemi dediğimiz National Remnant System deniyor İngilizce'de. O sistemin uygulanmasıyla çok yakın bir oran elde edildi, uyum oranı. İşte Türkiye İşçi Partisi'nin ilk defa seçime bağımsız bir şekilde girip Türkiye'de, yani Türkiye tarihinde kendisi için tek bir şekilde mesela milletvekili çıkardığı seçim. Neden? Kaybettiğiniz seçim bölgelerindeki oylarınız bile sizin ülke genelindeki bakiyenizde toplanıyor. Yeteri kadar toplandığı vakit o milli bakiye içinden de bir milletvekili kazanıyorsunuz. Dolayısıyla kaybettiğiniz yerdeki bir oyunuz bile aslında önemli oluyor bu bakiyeyi doldurduğu için. Bu da hani kalan bütün artık oyların işe yaramasını sağlıyor aslında. Dolayısıyla kaybedecek aday, kazanacak aday diye bir şey yok. Her oy önemli. Gayet demokratik bir eğer yani proporsiyon olmasını ön plana tutmak istiyorsak demokratik bir seçimdi. Sonra bu sistem kaldırıldı. Normal nispi sisteme geçildi. Barajsız bir şekilde. 80'de dediğim gibi baraj getirildi. 83 seçimlerinden itibaren. Sonra düşürüldü. Şu an bir ittifak sistemimiz var. O ittifak sistemi de bir kere değiştirildi yine. Ama genel olarak ittifak partileri toplam olarak %7 barajını geçtikleri zaman da kendi oy oranları nispetinde milletvekili çıkarabiliyor konuma geliyorlar. Örnek vermek gerekirse işte Türkiye İşçi Partisi 2023 seçimlerinde 4 milletvekili çıkardı. Örnek veriyorum, Zafer Partisi daha fazla oy sayısı almasına rağmen herhangi bir ittifak içinde olmadığı için yanlış hatırlamıyorsam %2,5 gibi bir oy alarak aslında daha fazla oyla 0 milletvekili çıkarmış oldu. Bir ittifaka dahil olmuş olsaydı o daha fazla milletvekili çıkarmış olacaktı büyük ihtimalle diyebiliriz. Yani Türkiye'nin genel olarak maalesef özellikle küçük partileri engellemek için böyle hedefli bir şekilde, yani genelde sistemin diyelim, establishment dediğimiz bu vesayetin aslında istemediği elementleri, ki genelde bunlar ya işte Kürt partileri oldu, ya böyle aşırı sol denilen partiler oldu, ya da İslamcı partiler olduğu zamanında bunları elimine etmek için ve siyasal sistemi biraz daha orta duruma getirmek için, merkez sağ, merkez sol eksenine getirmek için ve özellikle dediğim gibi hakim ideolojinin dışında kalan ideolojinin partilerini itmek için bir seçenek oldu. Özellikle baraj, çünkü %10 barajı çok iddialı. Toplumun büyük bir kesiminde milyonlarca insana oy verdirmeniz gerekiyor. Bu partiler hiçbir şekilde meclise çoğunlukla giremedi. Daha sonradan bazısı girmeyi başarsa da Türkiye'de şu anda konuşulan, yani şu anda mevcutta daha çok bu konuşulmuyor ama ara ara hep böyle bir dar bölge, daraltılmış bölge gibi konuşuluyor. Dar bölge biraz önce söylediğim gibi Amerika ve İngiltere'de, yani Birleşik Krallık'ta çok olan bir durum. Amerika'nın da sadece dediğim gibi kongre seçimlerinde olan bir durum. Temsilciler Meclisi'nde olan bir durum. Electoral College'da veya Senato'da değil. Orada da nasıl bir şey var? Yani bunun savunması ne? 50 bin kişide, 100 bin kişide, 70 bin kişide neyse artık onun sayısı değişiyor. Bir kişi çıktığı için kimin, hangi milletvekilinin hangi bölgeyi temsil ettiği kesin coğrafi sınırlarla bile belli. Kendi temsilcin kim? Bunu çok net bir şekilde biliyorsun. Örnek vermek gerekirse işte İstanbul 1. bölgede çokça milletvekili var. Bunların hangisi tam olarak senin milletvekilin, böyle bir belirlilik yok. Çünkü zaten oradaki milletvekillerini herkes seçmiş oluyor. Bizimki closed list PR diye geçiyor. Yani kapalı liste nispi seçim. Kapalı liste ne demek? Bir liste var. Yani bu genelde parti yönetimi tarafından belirleniyor. İsimler yazılıyor sıra sıra, milletvekili isimleri. Oyun nispetince önce birinci sıradakini, sonra ikinci sıradakini, sonra üçüncü sıradakini soka soka belli bir milletvekili sayısına ulaşıyor ve orada kesiliyor. Diyelim ki 8 sıra sokuyor ve 9'dan sonrası yok.
Her sıra için işte 20 milletvekili varsa 20 adayı oluyor aslında 20 sırada. Ve bu bölünüyor. Biz niye tanımıyoruz? Çünkü aslında adayın hiçbir önemi yok. Yani parti yönetimi ne yazmış oraya, sen zaten bunu değiştiremiyorsun. İstediğinde yazabilir mantıken baktığında, kimin kazanacağını düşünüyorsa. Mesela aynı şekilde nispi olup open list olanlar var. Mixed dediğimiz sistemler var. Veya yani böyle rank yapabildiğin, işte İrlanda'da ilginç bir sistem var. Almanya'da benzer bir sistem var. Bazen adayları sıralayabiliyorsun. Birden 5'e kadar diyelim ki adayların tercih listesi yapabiliyorsun. Birinci tercihim bu, ikinci tercihim bu, üçüncü tercihim bu. Veya Almanya'da bir partiye oy veriyorsun. Bir de bölgende bir kişiye oy veriyorsun. O da bir partiden oluyor. İstersen farklı partiden birilerine de oy verebilirsin gibi, aslında bunun hibrit yöntemleri var. Bunlar neyin ortası? Bizimki gibi kapalı liste sistemiyle Birleşik Krallık'taki gibi dar bölgelere karşı bir çözüm. Çünkü oralarda argüman şu abi, herkes kendi milletvekilini tanıdığı için, o bölgeden biri çıktığı için, örneğin şöyle düşün, işte Ümraniye'nin Yenişehir bölgesinde diyelim ki bir milletvekili var ve o bir kişi oranın belli. Genelde de Amerika'da bu tam olarak işliyor mu emin değilim ama Birleşik Krallık'ta bayağı belli günler oranın milletvekili o bölgedeki ofisine gidiyor, oturuyor ve vatandaş harbiden de gelip içeri girip sorunlarını anlatıyor, söylüyor. Bunun hesap verilebilirliği ve halkla, işte seçmenle seçilen arasındaki bağı güçlendirdiğine dair bir argüman var. Accountability dediğimiz hesap verilebilirliğinin yüksekliği söyleniyor ama aynı zamanda da inanılmaz bir oy çöpe gidiyor. Sen bir bölgede bir partinin adayısın. %50+1 oy aldığın anda geri kalan %49.9'un oyu çöpe gidip sen almış oluyorsun. Çünkü zaten bir sandalye var. O bir sandalyeyi bölüştürmenin hiçbir imkanı yok. Başkanlık seçiminde benzer bir şekilde gayet disproporsiyonel bir sistem. Çünkü zaten tek bir sandalye var. Tek bir sandalyeyi ortadan ikiye bölemeyeceğin için bir kısım oy, büyük bir kısım oy zaten çöpe gidecek. Ve bu da temsil gücünü çok azaltan bir şey. Her ne kadar bu hesap verilebilirliğin ve yakınlığın arttığı söylense de, işte Almanya gibi sistemlerde bunu birleştirmiş. Hem partiye oy veriyorsun, partiler güçlü oluyor, hem de adaya oy veriyorsun. Adayı sen belirlemiş ve kendi temsilcini seçmiş oluyorsun gibi sistemler var. Burada parti sayısına direkt etkileri var bu sistemlerin. Tek bölge, tek sandalyeli sistemlerde iki partiye yakınlaşıyor. Buna biz Duverger kanunu diyoruz. Siyaset bilimci Maurice Duverger'in bulduğu bir kanun. Kanun diye geçiyor gerçekten. Burada diyor ki Duverger, bir temsilci varsa bu iki parti sistemini doğurur. Neden? Sen şunu biliyorsun ki küçük partiye oy vermenin hiçbir anlamı yok. Niye hiçbir anlamı yok? %5 de alsan, %30 da alsan, daha güçlü iki aday varsa üçüncü olduğun anda zaten oy direkt çöpe gidecek. En büyük iki adaydan birine, sana daha yakın olana oy vermek çok daha mantıklı, oyunun çöpe gitmemesi açısından. Bu da insanların düşüncelerine daha uzak olsa bile daha tercih ettiği iki güçlü adaydan birine gitmesine yol açıyor. Yani sen aslında dördüncü, beşinci olacak bir partiye daha yakınsın. Buna gitmiyorsun. İşte biraz daha uzak oldun ama işte en güçlü iki adaydan biri olarak gördüğün ve daha yakın olduğun kişiye gidip oy veriyorsun. Bu bir süre sonra diğer ilk iki parti dışındaki herkesin elimine edilmesine, çünkü özetle oy alamamasına yol açıyor ve onlar marjinal partiler kalıyor. İşte Amerika'da başka partiler var. İşte Komünist Parti var, Yeşiller var, bilmem ne. Ama iki parti dışındaki bir partiye oy vermek mantıklı değil. Ne kadar nispi dağılırsa, baraj yoksa herhangi bir partiye oy vermek mantıklı olduğundan dolayı, küçük partilerde girebildiğinden dolayı sisteme, bunlar çok parti sistemlerini getiriyor. Yani çok fazla sandalyenin olduğu sistemler çok parti getiriyor. Türkiye'de özetlemek gerekirse, bir dar bölge sistemi geldiğinde oylarını mümkün olduğunca belli bölgelerde konsolide edebilmiş partilerin sadece meclise girip temsil kazanacağından bahsedebiliriz. Çünkü önemli olan tek bir dar bir bölgedeki %50+1'i veya first past the post dediğimiz ipi ilk göğüsleyen %30-40 da alsa birinci olan kişinin o sandalyeyi alması, dolayısıyla oylarını konsolide eden parti alabilir. Bu da belki 2,5 parti sistemini doğurabilir. Çünkü
Türkiye'de hani oyları böyle haritaya baktığımızda belli renkleri belli alanlarda zaten görüyoruz. Dolayısıyla parti sistemini büyük ihtimalle daraltacak bir gelişme olur. Genelde de büyük partilerin işine yarar ve büyük partiler bunu savunabilirler. Dediğim gibi direkt değişim yaratacak bir konu olduğu için önemli görüyorum. Seçim sistemi çünkü başka herhangi bir kanun, anayasa bile değişikliği olsa bunların etkileri uzun sürede görülebilir. Ama seçim sisteminin etkisini bir sonraki seçimde direkt görebilirsin belki. Teşekkür ederiz. Bence gayet güzel, Ben uzun teşekkür soluklu ederim. bir Evet, biraz hızlı oldu ama aslında bu konu konuşma daha oldu. 2 saat konuşurduk yani. Ağzına Bu kadar sağlık. oldu. Belki ikincisini çekeriz. Evet, Hatta yani bu konu bitmez. Almanya özelinde çekebiliriz, İrlanda özelinde. Bunlar çok garip case'ler de var çünkü. Türkiye'nin belli işte bu 65 seçimini çekebiliriz. Daha nasıl hesaplandığına Dönemsel dair. olarak detaya girebiliriz, doğru. O zaman teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kapalı mıymış? Kapalı değil de böyle bir çıkmış gibi. Baştan mı başlayalım? Çok bir şeyi yok ya. O zaman ben sana şeyi sorayım. Sırayla dönem sorayım. Devam mı ediyoruz şu an? Cumhuriyet'in başlangıcı. Ses düzgün müydü başta? Ya 2 tane katman var. L işte sol sağ.